Bitcoin düşerken hedef kaç bin dolar? 4.000 dolara kadar düşebilir miyiz? Ve Bitcoin'de önümüzdeki 5 gün neden önemli olacak? Ve tüm bunlar olurken Waves yatırımcılarına, ki bunların arasında ben de varım, niye bu kötü piyasada düzenli bir şekilde kar veriyor? Hiçbir yere ayrılmayın. Hepsi bu videoda. Dostlarım, Ledger'dan kripto sözlüğe özel indirim kodu aldım ve şu an hem yılbaşı indirimi hem de kripto sözlük özel indirimi kombosuyla Ledger Nano X, ki şu cihaz oluyor, ve Nano S ile iki cihaz birlikte 575 TL'ye artı işte 100-200 lira civarı bir vergiyle ücretsiz kargo olarak alabiliyorsunuz dostlar. İki cihazı sadece ilk 100 kişi için geçerli olacak bu fiyatlar. Yani işte Ledger alayım, Bitcoin'imi, altcoin'lerimi daha güvenli şekilde saklayayım diyorsanız linki hemen aşağıda var. O linkten sipariş geçip indirim kodunu da yazarsanız ben siparişte herhangi bir sorun olduğunda sizin için onlara ulaşabilirim isterseniz. Ve biliyorsunuz dostlar, bir ay boyunca her hafta bir Ledger dağıtıyoruz. Bu özel süreci de bence zaten kaçırmayın. Aşağıdaki formu doldurun ve kanalıma abone olmadıysanız hemen olup ve videolarımı beğenip en az da bir yorum yazarsanız bu çekilişe katılabilirsiniz. Dostlar, şimdi önce Bitcoin ile başlayıp sonra Waves ile devam edeceğiz ama videolarımı sıkı sıkı takip edenler hatırlar ki Bitcoin'in geleceğine yönelik direkt tarih verdiğim bir video vardı, bir detay vardı. Sadece bir dakikalık kısa bir bölümünü isterseniz şöyle hızlıca bir hatırlayalım, gelsin. Bu videonun başında söylediğim Bitcoin'de olası yaşanabilecek harekete yönelik ben tarihi de paylaşmak istiyorum. Hani başta dedim ya. Bakın dostlar, bakın. Fibonacci Time Zone indikatörü çizdim ve şu ilginç tabloyla karşılaştım. Sizlerle de paylaşmak istedim. 26 Haziran, 9 Ağustos, 22 Eylül düşüşlerini bu indikatör göstermiş dostlar zamanlama açısından. 26 Haziran'da Bitcoin yükselmiş 13.900'e, düşmüş 10.500'e. 9 Ağustos Bitcoin 12.000 dolardan düşmüş 11.200 dolara. 22 Eylül Bitcoin 10.000 dolardan düşüşü başlatmış, gelmiş 7.800'e kadar, sonra tabii ki de biraz toparlamış. Burada tabii ki ben günleri net veriyorum size ama onun önüne arkasına artı 1-2 gün, birkaç gün falan koyun bence. Neyse dostlar, işte bu Fibonacci Time Zone'a göre Bitcoin'de yeni bir hareket 19 Aralık'ta olabilir dostlar. Ben bu videoyu bundan yaklaşık 2,5 hafta önce falan 2 Aralık'ta paylaştım ve geldiğimiz noktada benim bu çizdiğim bu Fibonacci Time Zone gerçekten çalışmış oldu ama yeni tarihler için de takipte kalmaya da devam edin dostlar. Şunu söyleyeceğim. Bu analizden çıkaracağım sonuç şu olacak: henüz bu potadan çıkmış değiliz. Tehlikeli süreç devam ediyor dostlarım. Bu nedenle önümüzdeki özellikle 5 gün bence gerçekten kritik olacak. Bir de mesela Bollinger Bandı da daralmıştı dostlar. Hani kesin diyemesek de, tabii ki yani hiçbir şey kesin diyemesek de düşüşe yönelik sinyaller gösteriyordu ve takip edenler bileceklerdir ki 7750-7500 abi, tamam mı? 7750-7500 altında Bitcoin'in gezmesi benim analizime göre zaten sıkıntıydı. En azından yani şöyle kör topal da olsa bir 7500 üzerinde kalmamız gerekiyordu ve kalamadığımız için ne oldu? Uzun süredir zaten 5800-6200 destek bölgesinin kapıları bu nedenle açıldı. Bu arada ben çok sık değiştirmem bu verdiğim rakamları, onu da söyleyeyim. Aralarına belki tabii ki de böyle ekstra rakamlar atabilirim ama genelde sizlere tutarlı olabilmek için, ki tutarlı olmak çok önemli benim için, bunun adına uzunca bir yol çizerim ve bu yolda gelin abi birlikte yürüyelim derim size. Aralarda ben, merak etmeyin, güncellemeler yapacağım zaten ama neyse dostlar, şu an 5800-6200 dolara kadar düşme ihtimalimiz bence var. Çünkü orası bir sonraki destek bölgesi. Burayı kırarsa da zaten gerçekten altı sıkıntı abi, altı boş. Vallahi şunu söyleyeyim, öyle bir senaryoda 4000 dolara merhaba diyebiliriz. Ben zaten elimden geldiğince yatırım tavsiyesi vermeden sizlere bir yol göstermeye çalışıyorum. Hangi olay olursa peşinden biz neyi beklemeliyiz, bunları anlatmaya çalışıyorum. Neyse dostlar, ama önce 5800-6200 doları, sonra da tam 4000 doları telaffuz etmeme rağmen, her şeye rağmen, evet bu videoda her şeye rağmen, şu anki noktaya rağmen ben gayet umutluyum abi. Bunun iki nedeni var. Bakın, birincisi Bitcoin'e geniş açıdan baktığımızda hani karşımıza çıkan şu tablo abi. Bakın, Bitcoin alçalan takozun içerisinde uzun süredir, yani 13.800 dolardan döndüğü günden beri, o günden beri 26 Haziran'dan beri daha doğrusu düşe gidiyor abi. Ama bilenler bilir ki elbette her
her zaman böyle kesin olacak diyemesek de bu takozun eninde sonunda varacağı sonuç yükseliş olabiliyor. Bakalım bu takoz gerçekten iyice sıkışmaya başladı. Genelde ne kadar çok sıkışırsa ardından gelen etki de ya da etkiye verdiği tepki de o kadar sert olabiliyor. Benim umutlu olmamın dostlar ikinci nedeni ise şu, bu ilk nedene bağlı aslında. Mayıs 2020'de Bitcoin'in blok yarılanması olacak ya ve madenciler artık daha az Bitcoin kazanacak biliyorsunuz. Bunun da temelde iki tane etkisi olacak bakın. Birincisi madenciler Mayıs 2020 öncesinde daha çok Bitcoin kazanmak için madenciliğe daha da sert şekilde yönelebilirler. Bu da hash rate dediğimiz üretim zorluk derecesini iyice yükseltebilir, iyice artırabilir. İkincisi ise artık Mayıs 2020 sonrasında madencilerin Bitcoin piyasasına yarattığı satış baskısı tam dostlar tam hazır olun yarı yarıya azalacak. Nasıl derseniz de örnek vereyim abi size. Bitcoin madencisiniz, tamam mı? Mesela ayda 10 Bitcoin üretiyorsunuz, kazıyorsunuz falan ve direkt bunu abi satıyorsunuz. Üretip satıyorsunuz. Sizin gibi binlerce madenci var, tamam mı? Ve aynı senaryoyu onlar da yaşayınca ne oluyor abi? Bitcoin'in fiyatında acayip bir satış baskısı olabiliyor. Mayıs 2020 sonrasında artık siz ayda 10 Bitcoin yerine sadece 5 Bitcoin üretebileceksiniz. Ne olacak? Artık eskisi kadar siz Bitcoin'in üzerinde bir madenci olarak satış baskısı yaratamayacaksınız. Bu da Bitcoin'i elinde tutanlar, işte fiyatının yükselmesini bekleyenler için bence gayet güzel bir gelişme olabilir. Bakacağız, göreceğiz neler olacak, neler bitecek ve biliyorsunuz bu piyasa baktığınız zaman her türlü manipülasyona açık. O yüzden B planınızda cepte olsun. Ve öte yandan blok yarılanması dedik ya, dünya çapında da bir beklentiye de hafiften girilmeye başlamış zaten. Bir önceki blok yarılanması 2016'daydı. Henüz o kadar bir beklenti oluşmamış olsa da arama detaylarına Google'da baktığımız zaman Bitcoin blok yarılanma fiyatı, işte Bitcoin blok yarılanma günü, bunlar ne zaman gibi terimler Google aramalarında yükseliş yaşamaya başlamışlar. Ve dostlar, Waves'e geçmeden önce Bitcoin'i şöyle bir toparlayacak olursak dostlarım, başta dediğim konulardan dolayı önümüzdeki 5 gün gerçekten önemli olacak, kritik olacak. Bitcoin'de yükseliş isteyen boğalarla işte düşüşü isteyen ayıların böyle adeta böyle BitMEX'te orada burada sert savaşına bence tanık olabiliriz. Siz de ona göre pozisyon almayı veya en azından bu süreçte daha dikkatli olmayı, piyasayı daha da yakından takip etmeyi isteyebilirsiniz. Hızlı güncellemeler içinse bu videonun altında yer alan Telegram kanallarıma ve grubuma da gelmeyi sakın unutmayın. Sorularınızı da bu videonun hemen altında sorabilirsiniz dostlar diyerek şimdi isterseniz 2 numaraya Waves'e geçelim. Waves abi, Waves coin'i neden son zamanlarda düzenli şekilde artmaya başladı? Yani girmek için acaba artışa rağmen girmek için doğru zaman mı? Bunları bir konuşacağız abi. Bunları bir konuşacağız ve öncelikle kanalımda çok yeni değil ama yaklaşık böyle 1 sene önce falan yaptığım bir Waves analizi vardı. Çok detaylı bir analizdi, incelemeydi. Onu YouTube'a kripto sözlük Waves yazarak da YouTube search'e, YouTube aramaya o videoya ulaşabilirsiniz. Hatta isterseniz o videoyu önce izleyin, sonra tekrar buraya da gelebilirsiniz. Dostlarım, şimdi Waves bir platform coin'i, Rusya merkezli bir iş ve kendi blockchain'i olan, üzerinde Ethereum'un aksine herhangi bir kod bilgisi gerektirmeden sadece bir Waves karşılığı kendi altcoin'inizi kolayca üretebileceğiniz bir altcoin, bir platform, bir blockchain dediğim gibi. Ve dostlar, bir önceki videomu izlemediyseniz onu da mutlaka izleyin. Blockchain Capital'ın çıkış yapmasını beklediği altcoin grubunda DeFi, yani merkeziyetsiz finansa odaklanan coinler vardı hatırlarsanız. İzlediyseniz çok net hatırlarsanız. Waves de işte onlardan bir tanesi. Tabii ki de yatırım tavsiyesi vermiyorum ama Waves'in belli başlı diğer kullanım alanları ise genel olarak oylama sistemi, ödemeler, DAO yani Decentralized Autonomous Organization kavramı, ki buna da örneğin sürücüsüz arabaların çevreleriyle etkileşime geçmesi için bu organizasyonu kullanması gibi olaylara örnek verebiliriz. Yani bir ekosistem tasarlıyorsunuz. Bu ekosistem içerisindeki bütün arabalar birbirleriyle haberleşiyor. Kontrollü şekilde hayatını bu arabalar devam ettiriyor. Sürücüleri olmadan ve herhangi bir sorun yaşamadan. İşte bu yaşayan organizasyonu biz DAO diyoruz dostlar. Ve oyunlar kimlik tanıma sistemi diyebiliriz Waves'in kullanım alanları olarak. Ve dostlar, fiyatını konuşacak olursak da Waves'in şunu söyleyeceğim ya. Waves şurada birkaç ay önce Bitcoin 9-10 bin dolarken $2 üzerinde gezen bir coin'de ve hatta ben o aralar hatırlar mısınız Telegram'da falan da konuşuyorduk, ben söylüyordum. 2.25 civarlarından alıyordum Waves'i, 2.50 civarlarından tak diye satıyordum abi. Waves bu arada şunu söyleyeyim, evet genel piyasadan etkilenen her coin gibi etkilenen bir coin ama
Eğer bir yola girdiyse de çok karakteristik hareket edebilen, belli bir periyot içerisinde çok karakteristik hareket edebilen de bir coin aynı zamanda. Ve az çok bundan dolayı da tekrar söylüyorum, belli bir periyot içerisinde yapabileceklerini de dediğim gibi az çok tahmin edebiliyorsunuz. Peki dostlar, şimdi ne oluyor da abi? Ne oluyor da Waves bu aralar, yani piyasa dibe doğru giderken abi %10, %15, %20 bir anda yükselmeye başlıyor. Orada şöyle bir detay var. Waves Rusya'nın enerji sektörüyle blockchain kullanım testlerine başladığını açıkladı. Yani Roseti adında bir Rus elektrik şirketiyle bizzat bir pilot program başlattılar. Amaçları da şu: enerji sağlayıcılarla işte tedarikçiler ve tüketiciler arasında bir böyle bir otomatize ve daha transparan bir böyle bir süreç başlatmak ve bu ortaklığın içerisinde Waves'in toplam elektrik tüketimini hesaplamak gibi böyle formüller geliştirmesi gereken noktalar da var. Rusya'nın tümünden bahsediyorum dostlar. Üretici, aracı şirketler ve tüketiciler arasındaki güvensizliği çözmeyi de amaçlamışlar. Ve mesela tüketiciler sadece elektrik sayıcındaki rakamlara göre ödeme yapmasınlar diyor. Çünkü şirketler tarafında kaynaklanabilecek sorunlardan dolayı o sayaçlar her zaman doğru ölçmeyebiliyor diyorlar ve bu da şirketlere eşittir zarar olarak yazılıyor diyorlar. Sonuç olarak Waves'in üstlendiği rol aslında ağır bir rol. Yani koskoca bir ülke abi, koskoca Rusya gibi böyle çok geniş toprakları olan bir ülkenin Rusya'nın enerji piyasasındaki bilgi manipülasyon vakalarını tamamen ortadan kaldırıp şeffaf bir süreci sunması gerekiyor. Hani kim bilir, belki elektrikte başarılı olursa sonrasında su gibi başka sektörlere de kayabilir. Dostlarım, Waves işte muhtemelen üstlendiği bu rolden de kaynaklı olarak yükseliyor gibi görünüyor. 50-60 centlerden çok kısa bir süre içerisinde tekrar 1 dolar civarlarına dokundu. Bu olayın, bu haberin öncesinde de bu arada çok böyle bir söylenti falan da çıkmadı. Yani şöyle bir şey gelecek, böyle bir şey olacak falan diye söylenti de gelmedi. Direkt böyle bam diye haber geldi ve haber fiyatlandı. Yoksa önce söylenti gelseydi, daha öncesinden söylenti fiyatlanır. Haber gelince de biliyorsunuz, yani klasik söylenti de al, haberde sat olayı abi. 1 milyon kere çalışmış bir olay. Haber gelince fiyat düşebilirdi muhtemelen. Bunun dışında dostlarım, bunun dışında bir de sizinle ne yapacağım biliyor musunuz? Sponsorlu olarak Ferrum'u yatırım tavsiyesi vermeden bu bölümde konuşmak istiyorum. Linki de aşağıda var. İsterseniz ona tıklayarak da bakabilirsiniz ama Ferrum'un partnerleri arasında kimler var biliyor musunuz? BitMEX var, Dashcoin'i var, Gemini var, yani Hydro var, DeoMaker var. Ya bunları ben bir önden bir vermiş olayım, önden söylemiş olayım ve her şeyden önce şunu da söyleyeyim. CoinMarketCap'te yazana göre Ferrum kendisini tamamen şu şekilde tanımlıyor: ultra düşük cap'li, market cap'li bir DeFi, yani hatırlayın deminden, merkeziyetsiz bir finans projesi olarak tanımlıyor ve bu vesileyle bunu da zaten üzerinden tekrar geçmiş olalım. Blockchain'in bir tık üstü seviyesi ne abi? DLT, yani Distributed Ledger Technology, yani dağıtık defter teknolojisi. Blockchain aslında bunun bir formu, bunun bir yöntemi, bir formu. Bir de DEX var dostlar, yani DEX'te bir başka bir form ve bunda bir blok yok. Ve ama ikisi de dağıtık defter teknolojisi. İkisi de merkeziyetsiz, dediğim gibi aynı hedefe giderken çizdikleri yollar farklı. İşte burada Ferrum söylediğine göre en üst seviye olan DEX'lerle de çalışabiliyorlar ve birleştirici, bütünleştirici bir ekosisteme sahibiz diyorlar. Ferrum'un genel özelliklerine baktığımız zaman da genel olarak şunu benimsiyorlar abi: yüksek hız, düşük maliyet, birçok blockchain'e bağlanabilmek için tasarlanmış yeni nesil bir protokol diyorlar ve entegre finansal ürünlerle de kendilerini işte böyle olabildiğince ifade etmeye çalışıyorlar. Ve aslına bakarsanız Ferrum'un çözüm getirmeye çalıştığı sorun da tam olarak insanların büyük çoğunluğunun finansal sistemden dışlanması sorunu. Ya tüm dünyada genel olarak işte bankalar, işte yatırımcılar, yatırımlar, istikrarlı para birimleri falan hala nüfusun tümü için, bütün dünyayı düşünelim dostlar. Sadece işte Türkiye, Avrupa, Amerika'yı falan değil. Bütün dünya için çok da erişilebilir değil diyor. İşte bu noktada bizim ürünlerimiz insanların finansal yaşamlarını kontrol altına almalarını sağlar diyor dostlar. Arada şöyle notlarıma da bakıyorum. Ben tabii onların aktardığı bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Detaylı bilgiyi de yine söylediğim gibi bu videonun altındaki linkten alabilirsiniz. Ayrıca dostlarım, Ferrum'un ortaklığıyla hayata geçen bir borsa da var. Kuidi borsası var. Bu borsa Nijerya'ya yönelik bir borsa ama Winklevoss kardeşlerin Gemini borsası ile de bir ortaklığı var ve borsanın Nijerya'da itibari para birimi olan Naira desteği de var. Ferrum ayrıca şunları söylüyor dostlar: borsa içerisinde kullanıcılar sıfır işlem ücretleriyle kripto para transferleri yapabilecekler ve otomatize bir şekilde de hızlı ve güvenli grup ödemeleri yapabileceklerini kullanıcıların Ferrum ifade ediyor. Bir de size Ferrum içerisinde hani demiştim ya finansal ürünler var diye. İşte borsa dışında
Sırada bir de ne var? Unify cüzdanı var. Bu cüzdan hem Infinix Dex'e yani merkezi olmayan kripto para borsasına bağlı olacak hem de OTC dediğimiz arada aracı olmadan işlem yapabilme olayı var ya kripto para dünyasında, işte bağlı olacak ve Ferrum'un bir diğer finansal ürünü ise bir soğuk cüzdan olduğunu söylüyorlar. Yani böyle işte askeri düzeyde bir güvenlikle Android cihazınızda çevrim dışı şekilde coinlerinizi saklayın diyorlar ama ben burada buna açıkçası çok net şekilde, tarafsız şekilde konuşuyorum ki buna ben çok sıcak bakmıyorum. Çünkü ne iPhone'da ne Android'de coinlerini tamamen oraya emanet edemezsin. Tamam, gateway olarak kullanabilirsin. Yani bir çıkış kapısı olarak kullanabilirsin ama ne olur dostlar, bugün iPhone'un bootloader dediğimiz kilidi donanımsal bir açıktan dolayı, bakın donanımsal, yazılımsal demiyorum, donanımsal bir açıktan dolayı hacklenebiliyorsa, hackerlar Android üstünde de benzer açıklarla istediklerini yapabiliyorlarsa, ad koşturabiliyorlarsa, ya böyle bir ortamda abi Android'e veya iPhone'a gömülü bir mobil cüzdan bana çok mantıklı gelmiyor dostlar. Hele popüler bir cüzdan olursa, bu ne kadar popülerleşirse biliyorsunuz o kadar da sıkıntı olabiliyor. Çünkü hackerların daha çok hedefine maruz kalabiliyor. Peki biraz da dostlar şeyi konuşalım. Neyi konuşalım? Ferrum'un kendi coin'ini konuşacak olursak da o kısımda işi böyle biraz da böyle duygusal kısmına gelecek olursak da ben size şunları söyleyebilirim. Ferrum merkezi olmayan Binance borsasında, BitMEX'te ve yine merkezi olmayan IDEX borsasında da alınıp satılıyor. IDEX demiyorum ama bu son zamanlarda problem yaşayan IDEX'ten bahsetmiyorum. IDEX borsasından bahsediyorum. Decentralized yani merkezi olmayan bir borsa. CoinMarketCap verilerine göre de son 24 saatte 48 Bitcoin'lik ve yine 2600 Ethereum'luk bir hacmi olmuş. Öte yandan dostlarım Ferrum yine böyle bir gelişme olarak da yine bu ay içerisinde White ile de bir anlaşma yaptı aldığım bilgiye göre. White merkezi olmayan bir ekosistem. Ferrum'da zaten biliyorsunuz merkezi olmayan finansal uygulamalar için çok katılımlı bir ağ. İşte bu iki proje birbirlerinin ürünlerini, işte tokenlarını falan böyle destekleme kararı alıyorlar ve bir ortaklığa gidiyorlar ve bu ortaklığa göre de FRM token'ı yani Ferrum'un token'ının ERC20 versiyonu White'ın merkezi olmayan borsasında listelenecek ve White'ın cüzdanları da bu token'ları destekleyecek. Buna karşı olarak da dostlar hani az önce söylediğim Unify cüzdanı var ya Ferrum'un, o ve Infinity merkezi olmayan borsası da White token'ı destekleyecek. Ferrum burada yapılan açıklamaya göre muhtemelen White'ın Afrika pazarına doğru böyle açılabilmesini sağlamayı planlıyor dostlar. Bu arada şöyle detay var. White Binance'da listelenmek için oylamaya giriyor ve kazanıyor. 5 gün önce Binance'in yaptığı açıklamaya göre de Ferrum'un ortağı White artık Binance'da alınıp satılabilecek. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Ferrum'un roadmap'ine yani yol haritasına da bakacak olursak dostlarım 2020'nin ilk 3 ayında halka açık test ağının yani testnet'in yayınlanması gerekiyor. İkinci 3 ayında yani Nisan, Mayıs, Haziran oluyor bu. Bu dönemde Ferrum mainnet'ine yani artık kalıcı ağına geçmesi gerekiyor. Verdikleri bilgi ya daha doğrusu web sitesindeki roadmap'ine göre 3. ayında yani Temmuz, Ağustos, Eylül ayında 2020'den bahsediyorum. Bu süreçte de Android üzerinde soğuk cüzdan projesinden bahsediyorum. Onun hayata geçmesini planlıyorlar. Onun hayata geçmesi gerekiyor. Dostlarım elbette daha mainnet'ine yani kendi ağına geçmemiş bir işten de burada bahsediyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Önlerinde böyle uzunca bir yol var. Gerçekten uzunca bir yol var. Bu yol elbette her işte olduğu gibi çok kolay değil. Ve bu yolda zaman zaman başarılı olabilirler, zaman zaman da başarısız olabilirler. Yani ya kimi zaman da işler istedikleri gibi gitmeyebilir. Ya hayatın kendisi böyle zaten biliyorsunuz. O yüzden riskleri bilerek girmek lazım eğer gireceksek. Çünkü özellikle kripto paralarda her şey beklentinize gerçekten uygun işlemeyebilir. İşleyebilir ama bunun hiçbir garantisi yok. Ferrum'un Telegram kanalları da var dostlar. Onu da söyleyeyim. İsterseniz hemen aşağıdan Telegram kanallarına da katılarak bilgi alabilirsiniz. Kendilerine de sorabilirsiniz. Ve dostlar bu bölüm biraz uzun oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla bonus bilgi ve sizlerden gelen yorumlar ve sorular köşesini isterseniz bugünlük es geçelim ve ama Cuma günü kaldığımız yerden tam gaz bam bam devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Abone olun. Zile dokunun. Ledger çekilişimiz devam ediyor. Destek olun. Hoşça kalın. Bye bye.